Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için fındıklı, çikolatalı efsane bir kurabiye tarifim var. Hem kurabiye hamuru çok lezzetli hem de iç dolgusuyla misafirlerinizi, sevdiklerinizi şaşırtabileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Sürpriz kurabiye. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Tarifime geçmeden önce bu kurabiye malzemeleri ölçüsünden tam 27 adet sürpriz kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini artırarak fazlaca kurabiyeler elde edebilirsiniz. Veya daha az yapmak isterseniz malzeme ölçüsünü yarı olarak hazırlayıp yapabilirsiniz. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 adet yumurtamızı alalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 160 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ama hem kurabiyelerinizin lezzet açısından hem de sağlık açısından tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. 1 çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir ve kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Bu malzemelerimi sadece birbiriyle kaynaşması için spatula yardımıyla karıştırıyorum. Öncelikle 2 su bardağı un ekliyorum. Daha sonra hamurum cıvık olduğu için 1 su bardağı daha un ekledim. Toplamda 3 su bardağı un eklemiş oldum. Bu aşamada 2 su bardağı unumu ekliyorum. Elimle güzelce yoğuruyorum. Her zaman unu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Özellikle yapmak istediğiniz tüm kurabiye tariflerini okuduğunuz zaman un miktarı belirli ölçüde verilmiş olsa bile yine de kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Bu aşamada 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum ve 1 paket toz vanilin ekliyorum. Hamurum hazır. Özellikle bu kurabiye tarifinde kurabiye hamurunu güzelce iyice yoğurmanızı tavsiye ederim. Çünkü üst kısmı pürüzsüz bir dokuda olması gerekiyor. O yüzden ben yaklaşık 5 dakika kadar hamurumu yoğurdum. Hamurum hazır. Şimdi kurabiyemizin yapım aşamasına başlayabiliriz. Kullanmış olduğum çikolata bu şekilde bir çikolata. Bayramlarda ikram edilen sizin de bildiğiniz bir markanın çikolatası. İçi fındıklı çikolata. Dilerseniz herhangi bir markanın çikolatasıyla da kullanabilirsiniz içi fındıklı çikolatayı. Şimdi ben sizlere bu kurabiye yapımının 2 aşamasını göstermek istiyorum. Yani 2 farklı yöntemle kurabiyenizi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde kurabiye hamurunuzdan parçalar kopararak avucunuzun içerisinde düzledikten sonra çikolatayı kurabiye hamurumuzun tam ortasına düz bir şekilde yerleştirdikten sonra kurabiyemizi üst kısmına doğru kapatalım ve üst kısmı hafif tümsek olacak şekilde avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Bu aşama birazcık şeklini verme aşamasından dolayı biraz zahmetli ve meşakkatli olabilir. Ama ikinci yöntem daha kolay. Açıkçası bana ikinci yöntem daha kolay geldi. O yüzden o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ama elinde kalıbı olmayan, fincanı olmayan kişiler için avucunun içerisinde de bu şekilde hazırlayabilir. Bunu da sizlere göstermek istedim. İkinci şekil verme yöntemi de bu şekilde. Bir Türk kahvesi fincanın içerisine streç filmi yerleştirelim. Elimizle kenar kısımlarına streç filmi iyice yapıştıralım. Kurabiyemizin güzel bir şekilde çıkması için içerisine 30 gram ölçtüğüm kurabiye hamurumu yerleştiriyorum. Ve avucumuzun içerisinde kenar kısımlarını bastıralım. İç kısmına da çikolatayı yerleştirelim. Daha sonra üst kısmını kenar kısımlarında kalan kurabiye hamuruyla örtelim. Elimizle düzledikten sonra streç filmin kenarlarından tutarak kurabiyemizi çıkaralım ve ters çevirip yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizelim. Kullanacağınız Türk kahvesi fincanının benim kullanmış olduğum gibi alt kısmı biraz oval olan bir Türk kahvesi tercih edin. Eğer köşeli ve kare tercih ederseniz şekil farklı olabilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde kurabiye hamurumuza şekil verdik. Gerçekten görüntüsü çok şık oluyor ve çok kolay. Fincanı olan herkes bu tarifi yapabilir. Ben bu şekilde mutfak terazisiyle hamurlarımı teker teker ölçtüm. 30-31 gram olduğu zaman hemen kurabiye hamurumdan şekil verdim. Ve kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yaptım. Nasıl şekil verdiğimi birkaç örnekle tekrardan sizlere gösteriyorum. Bu şekilde hızlandırılmış haliyle sizleri sıkmadan
Her aşamasını sizlerle paylaşıyorum. Çünkü her detayına kadar görmek isteyen kıymetli takipçilerim var. O yüzden çoğunluk her detayını görmek istediği için ama sıkılmamanız için de bu şekilde sizlere hızlandırarak nasıl şekil verdiğimi gösteriyorum. Dilerseniz karamelli çikolatalarla da bu işlemi yapabilirsiniz. Biliyorsunuz birçok markanın farklı farklı çikolataları var. Lokmalık çikolata olması yeterli. Mutfak terazisi olmayanlar göz kararı olarak da hazırlayabilir. Ben 30 gram olduğu zaman kurabiyelerime şekil vermeye başladım. Son olarak sizlere bu şekilde de göstermek istiyorum. Bu sefer hiç uğraşmadan kurabiye hamurumun parçasını kopardım. Bardağın içerisine koydum ve çikolatayı içerisine parmağımla bastırıyorum. Zaten bastırdıkça kenar kısımları da yukarıya doğru kalkıyor ve elimle düzledim. Bu bana en kolayı geldi. Hangisi size kolay geldiyse o şekilde şekil verip hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 160 derecelik fırın ayarımda kurabiyelerimi ağır ağır pişiriyorum. Çünkü kurabiyelerimizin üzeri kızarmayacak. Sadece piştiğinden emin olmak için 160 derecede pişirmenizi tavsiye ediyorum. Ben 15 dakika ile 20 dakika aralığında kontrol ederek pişirdim. Yani en fazla 20 dakika fırında tutabilirsiniz. Lütfen kontrol etmeyi unutmayınız. Kurabiyelerimizin üst kısmı hafif pembeleştiği zaman fırınınızdan alabilirsiniz. 2 tepsi hazırladım bu şekilde gördüğünüz gibi. Toplam 27 adet kurabiyelerim oluştu. 2 tepsiden çıkan 27 adet kurabiyelerimi bir tepsiye topladım ve önceden benmari usulü erittiğim sütlü çikolatamı bir poşetin içerisine koyup iğne ucuyla deldikten sonra kurabiyelerimin üzerine sıkıyorum. Dilerseniz sürülebilir çikolatayı bir cezvenin üzerinde bir kasenin üstüne koyarak eritebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi bir cezvenin içerisine su koyup üzerine kase koyduktan sonra sütlü çikolatanızı ekleyip eridikten sonra buzdolabı poşetine veya sıkma torbaların içerisine erittiğiniz çikolatayı ekleyip poşetin uç kısmını iğne ucu kadar ince bir şekilde deldikten sonra kurabiyelerinizin üzerine sıkabilirsiniz. Ben toplamda 60 gram sütlü çikolata kullandım. Hepsi bitti. Bu şekilde bu kadar çizgiler elde ettim. Çok fazlaca çizgiler elde etmek isterseniz sütlü çikolatanızı biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Ama görüntüden de anlaşıldığı üzere gayet yeterli oldu. İnanılmaz lezzetli bir kurabiye oldu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hem görseli çok güzel hem de iç dolgulu şahane bir kurabiye. Kurabiyenin iç dokusunu, görselini sizler için yakından bir bıçak yardımıyla keserek göstermek istiyorum. Hem görseli çok güzel oldu hem de kurabiye hamuru kıyır kıyır oldu ve uzun süre bayatlamayacak çok lezzetli bir kurabiye. Beğeneceğinizi düşündüğüm bir kurabiye tarifi. Sizler yakından iç dokusunu, kıvamını izlerken ben de sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerime anında haberdar olabilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi muhteşem bir kurabiye oldu. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu ve bu tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Böylelikle sohbet etmiş olacağız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.